Julian'ı size tanıtmak istiyorum. Julian hem akademik bir handbol uzmanı hem de Avrupa Handbol Federasyonu'nun mini handbol ekspertü, yani direktörü. Geçen sene de buradaydı. Aynı zamanda bizim mini handbol master planımızın da bir nevi müfettişi, kontrolörü. Çok da kıymetli bilgilerle beraber bizle birlikte olacak. Julian, many thanks for your coming. Many thanks that I can be here. The floor is yours. Oh, please stay, please stay. Last time I got here, we got some presents. Today I've got a present from my federation for Murat. Biz geçen geldiğimizde bir hediyeler aldık burada. Şimdi benim federasyonum bir hediyeleri var. This time from German Handball Federation. All right. Then let's start with the topic of today. It will be like my colleagues did. Handball is a game of decision making. Yani tıpkı diğer arkadaşların başladığı gibi bir konuyla başlayacağız. Hentbol bir karar verme sporu. The late guests are always welcome. You don't want to translate, right? Okay. I can translate. Yes, good. Geç gelen anlar her zaman bakacağım. All right. So in handball, as we said, we need technique, we need physical capabilities, but also we need to perceive the action and then make the right decision. Hentbol tabii ki fiziksel açıdan kuvvetli olmamız gereken bir spor. Olayı algılamak deminden beri konuştuğumuz için oyunu anlamak gerekli olan bir spor. Ama en önemlisi karar verme anını iyi seçmek, doğru kararları vermek gereken bir spor. For example, if you look at this picture, what do the players have to learn? That is the question. What do the players need to learn? Bu fotoğrafa baktığınızda oyuncular neyi öğrenmeli burada? Is there anyone? What do we need to do? İsteyen var mı? Ne öğrenmeli We've got this oyuncular? player here, here's the ball. Toplu oyuncu burada. Someone wants to receive the ball. Yeah. Exactly. Something else? Doğru pas. Doğru pas vermeye çalışıyor. The player who takes the ball must give the right pass. Exactly. They try to go to the ball. They try to find the space, she said. All right. So the important thing is we always have to perceive the action and then make the decision. Burada en önemli şey duruma bakın ve karar verin. Yani aslında oyuncuların ve çocukların yüzlerine baktığında duruma bakın, karar verin. Doğru yanlış hepsini karar veriyor. A lot of times we start with technique, for example, bouncing. Çoğunlukla biz teknikle başlıyoruz eğitimimize. Örneğin dedi, topu sürme. But bouncing or throwing and passing can only be effective when the decision is correct. Bu teknikler, yani temel teknikler, top sürme, pas verme, şut atma gibi temel teknikler sadece karar verme doğru olduğunda etkili olur. It's not only a question how you should pass, but also when. What is the right Soru sadece şu değil, nasıl pas vereceğini, ne zaman şutu atacağını, hangi anda şut atacağına karar vermek. So a lot of times we train throwing like that, right? There are cones and you have to shoot against the cone. Çoğunlukla böyle antrenman yapıyoruz değil mi? İşte al ayağının önüne al, kollerin arkasından vurmaya çalış, diğer kolleri falan. We train it a lot like that, right? Ya böyle yapıyoruz değil mi? And then we play, and the game looks like that. A lot of players come like that, try, yeah, and you cannot shoot like that. Sonra da şöyle bir oyun oynatıyoruz. Herkes üstünüze koşuyor falan. Şu fotoğraftaki gibi, yani şuradaki fotoğraftaki gibi. Öyle karmaşık bir durum çıkıyor karşınıza. Şunu öğrendikten sonra bunu yapıyoruz.
So we always have to ask ourselves, in such an exercise, is this really preparing the players for the game? Seçeceğimiz egzersizlerin hepsini burada oyunda oyuncuların karşılaşacağı durumlar açısından seçmemiz, organize etmemiz. Exactly. And there's also, you know, how to learn bouncing, right? You put the cones right on the floor. Kolyeleri koyuyoruz diyelim şeye, sahaya. And then someone has to bounce around. Can you do it? Yapabilir misin? Etrafında top sürebilir misin? So you take the ball and you bounce around the court, okay? Geç bakalım aralarında. Okay, so the problem here in this case is normally you look like that, right? Because you look where the cones are. Yani öyle bakman lazım normal çünkü yerde kolyeler var. Değil mi? Bak çocuklara. Bak geriye bakıyorum topa ve önüne bakıyorum. But theoretically, the players should look up and see the other players, right? Aslında teorik olarak kafaların yukarıda ve diğer oyuncuların da görür halde olması gerekir. So such an exercise you can use, but then it would be wise, for example, I show you numbers, okay, and you bounce, and you look at the numbers, okay? And you tell me which you pick. Bak kaç gösterdiğini gösterken öyle. Yani böyle bir egzersiz akıllıca düzenleyebiliriz. Because then you look up and you perceive the action. Because as we saw before, here, you cannot just look to the ball, you need to see the whole action, right? Burada yani kafamızı kaldırıp duruma bakmamız gerekir oyuncularına. Burada da öyle. Yani yere bakarak bu oyunu bu şekilde oynayamayız. Sorry? He must control the situation. Exactly. Yes. Exactly. Because with these kind of exercises, there's no opposition. No opposition, no other players. Başka bir şey yok burada yani karşısında zıt bir şey yok. Sadece alıyor pozisyonu ve atışını. At the beginning, to improve technique, this makes sense. Yani en başta tekniği öğretme anlamında bunun bir anlamı olabilir. But we always have to keep in mind that this is the next step in the game. Yani aklımızda her zaman olması gereken bir sonraki adım oyun. Oyun. So this is a picture that I found in one book, which shows the perception of someone who is a beginner, a novice. It's very tight. Yani Like that. Deneyimsiz oyuncuların oyunu incelediği alanla deneyimli oyuncuların incelediği. And Matthias showed it. For example, Stine Oftedal, or Wayne Gretzky, or Michael Jordan, whoever, who has good decision making, sees a lot of space on the court. Yani bu ünlü oyunculardan, basketbol oyuncusundan da Michael Jordan'dan örnek verdi. Diğer hem oyunculardan da. Bunların örneğini demin Matthias da verdi. Önce kontrol ediyorlar, oyuna bakıyorlar. Exactly. We have to train that with the players already at a young age. Yani bunu özellikle genç yaşlarda bunun antrenmanını yapmamız gerekiyor. Because a lot of times, not only in handball, in the sport, they just look for the ball, right? Yani, if it's like that, in soccer, they also look for the ball. Yani birçok sporda, sadece handbolda değil, bu egzersizde çoğunlukla yere bakar. Yeni başlayanlarımız. This is another example. This is already in grown-up or professional handball, but you see the perspective for the player. He has to perceive a lot of players, 12 players. That's what Matthias said. Evet, yani yetişkin handbolunda yani öğrendikten sonra birçok yeri kontrol etmek zorunda. Matthias'ın dediği gibi 12 kişiyi kontrol etmek zorunda. Oyun oynarken. So at the end of the day, there are some basic techniques that we need to teach the players. Ya günün sonunda oyunculara öğretmemiz gereken temel teknikler var. And when you think about teaching technique, you always think most probably about exercises. Yani teknik öğretmeyi düşünmeye başladığınızda çoğunlukla egzersizleri düşünmeye başlıyorsunuz. Nasıl egzersiz? Can you come here? Gelir misiniz? You come here. Siz de gelirsiniz. I take show exercise, okay? Bir egzersiz Is that okay? göstereceğim. Can you stay here? Can you come here?
Sizi de bekliyoruz. We just pass, okay? So you pass Sadece pas yapacağız. like that. Pası And then verdik. stay, okay? Koşuyoruz. You understand? Pass. Pass, you go to the other side. Evet. Pass. Böyle bir egzersizimiz var. Pası ver, koş, arkasına You know this exercise, okay? Yes. Alright, stop. Biliyorsunuz bu egzersizi. What do we learn with such an exercise? What can we improve? Yani burada ne öğrendik, neyi öğrenmeyi hedefliyoruz ve neyi geliştirebiliriz? Bu egzersiz neyi geliştiriyor arkadaşlar? Soruyorum. Passing. Pass, shoot, reset, targeting the ball, control the environment, Alright. running with, Yes. direct pass or bounce pass. How can we make it more complex? Now you're allowed to run here, okay? Like that, pass, pass. You just run around, okay? And pass. Sağa sola koşarak pas veriyorsunuz arkadaşlar. Pass, pass. Pası ver. Pass, you run around, you can also go here, pass, pass. Go on, pass, pass, just here. Now what do we learn now? The same things, right? A little bit more complex. Daha kompleks hale getirdik şimdi. Düz bir çizgi değil, daha çeşitli yönlere koşarak daha kompleks hale getirdik. Exactly. So you can run around and then they pass and then you can see, okay, the technique, they need to have the left shoulder in front, right? Evet, Something yani, like bu arada işte tekniği düzeltebilirsiniz yani. Kolunlar sağ ayak solunu kullanmasına göre. The same thing, if you want to make it more complex. Daha da karmaşık hale getirmek isterseniz. We play now 2 against 1, okay? You have to think 2 against 1. Şimdi ikiye bir You're oynuyoruz. attacker, you play together, okay? And you're the defender. You can Sen run around savunması, free. ikinci oyun arkadaşınız arkadaşlar. Okay? Stand and you're the defender. You're the defender. O Okay? savunma. We will go. Stop, stop! We can move around. Boşluğa gelir misin şöyle? Exactly. Defender, can bounce around, yes. Exactly. Exactly. Go on, go on, go on. Okay, okay, stop. What do the players learn now? Finding space. Boş ve değerli alanlar bulur. Boş ve değerli alanları buluyorlar. Valuable spaces. They try to find valuable spaces. Exactly. Okay. Only the offense learn something. Sadece Only those. hücum bir şey öğreniyor. Who else is learning something? Savunma bir şey öğreniyor mu? They said yes. Only offense. And the defender? No, they said also defense learns something. Exactly. So if you play with 2 parties, so 2 teams are against each other. There's 1 defender and 2 against 1. Yani 2'ye 1 oynuyorlar iki takım halinde. Both, they have to make a little bit of a decision making, passing. Biraz karar verme, pasla ilgili karar verme antrenmanı gibi. And the defender also learns something. Savunmacı da ne öğreniyor? Bir şeyler öğreniyor. Because he also has to close the space, yeah? Like, Alanı kapatıp pası engellemeye çalışıyor. and this is, thank you, you can sit down, very well. Thank you. This is much more, like as we saw here, right? This is Buradaki gibi değil mi? Burada gördüğünüz gibi. Biraz benzedim buna yani. we always have to keep in mind that handball is a game. Aklımızda hep olacak şey handball bir oyun. 2 parties play against each other. İki grup karşılıklı oynuyorlar. Birbirlerine karşı oynuyorlar. If handball was a game where you get points for technique, you can do a lot of technique training and you say, okay, that arm has to be like that, but we don't get points for technique. Ya handball sadece teknik oyunu olsaydı ama teknik için bir sayı kazanamıyoruz handball'da, unutmayın. The important thing is always it has to be efficient. It has to work. Çalışan bir teknik olması gerekiyor, etkili bir şey olması. Yani amacımıza ulaştıracak bir teknik olması gerekiyor. Because if you score and the technique was like that, it's still good in handball. Yani teknik kötü halde, olduğu halde kazanabiliyorsanız, skor elde edebiliyorsanız önemli değil çünkü amaç kazanmak. And if you have a very well developed technique, but your decision making isn't good because you don't see the gap. Eğer tekniğiniz çok iyiyse bile boşlukları göremiyorsanız baktığınızda
you will not be successful. You can't be successful. Başarılı olma şansınız yok, olamazsınız. You can be very physically strong, you can have a very good technique, Çok kuvvetli olabilirsiniz, çok iyi bir atış tekniğiniz olabilir. but without the right decisions on court, you will not be successful. Yani doğru kararı vermeden başarılı olma şansınız yok. This is very important. Çok önemli arkadaşlar. Because a lot of times we tend to do a lot of exercises. Çok egzersiz yapıyoruz teknikle ilgili birçok zaman. But we should focus everything more on games. Because the transfer from exercises to games is sometimes hard, the transfer. Yani oyun şeklinde, oyunun içinde oyuna benzer şekilde öğretmeliyiz teknikleri diyor. Çünkü bazen öğrettiğimiz teknikleri oyuna aktarmak çok zor olabilir. Because what do you improve with games? Neyi geliştirmek istiyoruz oyunlarla? You improve the specific abilities that you need in a game. Yani temel özel yetenekleri geliştirebiliyoruz. They are physically demanding, so playing 3 against 3 is very hard. They have to move much more. Short. Fiziksel bir gelişim de sağlayacaktır. Çünkü zor oluyor. Çünkü oynamak zor. Right? Yes. Okay. Let's come to the next slide. So, running, obviously, passing, shooting, these are all fundamental skills in handball. Yani koşmak, şut atmak, pas vermek, işte bunların hepsi temel teknik özellikler. Which of these Beceriler. can we train with games? Bunları oyunla nasıl antrenman edeceğiz, geliştireceğiz? All different aspects, because everything can be improved with games. Her şey oyunla geliştirilebilir ama hepsi birbirinden farklı. So we already saw some games today. For example, shooting. You remember there was Örneğin şut. one ball here, and you had the ball, and we tried to shoot against the ball, and then this is a game, right? There's a lot of shooting because Yes. Ortada bir top var. Kendi sahasına, karşı takım sahasına topu vurarak göndermeye çalıştığımız oluyor. Burada bir oyun oynuyoruz. Yes. and it is fun because one team will win and one team will lose. Bu eğlencelidir de bir takım kazanır, bir takım kaybeder. That's why the children, they don't come to us to play handball to do exercises because else they go to gymnastics or track and field. Yani çocuklar bize şey için gelmiyorlar. Hani egzersizleri, teknik becerileri öğrenin diye gelmiyorlar. They want to play. Oyun oynamak istiyorlar. Oyun oynamak istiyorlar. And all the techniques that we want to improve can also be improved by games. Exactly. Evet. Geliştirmek istediğimiz bütün teknikler oyunla geliştirilir. So we saw a game for passing. Do you also know probably a game for catching? A game. Pas vermeyle, yakalamayla ilgili. Game for catching. Sorry. A game. Do you know a game? Yakalamayla ilgili biliyor musunuz böyle? Yapıyor musunuz böyle? Yakalamayla ilgili. Topu yakalamayla. Oldu. What is that? Sen passes game. Sand passes. Precision. Yeah. Yani What else? başka? Balık ağı. Balık ağı, balık ağı. Topla. Tabii. Now you have to translate it to me. Topla balık ağı. What is that? Balık ağını dersem anlayacak mı acaba? There's a game named in Turkish, so when I translate it, But you can tell. I can tell you. Yes. There's one ball, two teams. That's good. For example, we are the guys, teammates, trying to make him pass and touch someone the ball. Then we are three. Ah, okay. Okay. We call balık ağı. Alright. I understand. Alright, I want to speak about this specific game, the possession game, 10 passes. So one pasla team ilgili konuşmak istiyorum. is playing here and one team pasla. something here, okay? And now they have to pass, right? Pas yapıyorlar, iki takım var. 10 pas oyunu da biliyorsunuz, onunla ilgili konuşmak istiyorum. What do we improve with this game? Catching and passing, right? Bu oyunu oynarken neyi hedefliyoruz? Yani yakalamayı ve pası hedefliyoruz diyelim, değil mi? Evet. There are so many aims, they said. Okay, then
going to the available decks. Okay, and also shooting is also one aim. Shooting. Shooting var mı içinde? No. Shooting. But you can. Yeah, but where do you shoot? But that's what Ina said. You can change games. Yes. But how do you change the game so that you can shoot? How do you change the game that you can shoot? So you know this game? Ne zaman şut atılabilir hale gelirsiniz diyor. Tek söylerseniz after making 10 pass, they can go to the goal to make 4. Exactly. So there's one goal here, for example, one goal here, 10 passes, and then you can shoot. Exactly. Very good. Or you could say after 3 passes, these players are defense and the others are offense, right? And then they have to shoot on this goal, right? Yani bunu siz kendiniz değiştirebilirsiniz. 3 pas sonrasında bir takım oyuncuları savunmaya koyarsınız, diğerlerini hücuma geçirirsiniz. Öyle atmalarını sağlayabilirsiniz. Evet. So the important thing is that we can always change a game to specific aims that we need in handball. Evet, yani oyunları hep kullanacağımız, handball'da edinmeye çalıştığımız amaçlar doğrultusunda organize ediliriz. Let's say, for example, dribbling. Dribbling, top sürmeyi. A game to improve dribbling. Evet, dribbling geliştirici bir oyun var mı aklınızda arkadaşlar? Top sürme iyi geliştirecek, amaç top sürmeyi geliştirecek. Top sürerken eğlenceli oynatıyoruz mesela, top sürerken biz mesela. Ben gömleği kontrolünü de sağlaması için. There are two teams playing against top them. Can you Çizebilir misin? When dribbling, they are trying to catch or touch the ball. Okay. All right. Or in some place, when somebody, all of the guys, another way they try to steal the ball. So some players have got a ball, others they don't have, and then they try to steal. Very good. Because then we already have perception within the exercise and within the game. It's very important. This is a big difference. At the beginning, you can improve dribbling like that. Yani başta böyle also going and running around a little bit. Böyle egzersizlerle dribbling'i geliştirmeye çalışabilirsiniz. But the perception and what you need to see is very low. Yani bu en az seviyede diyor. Yani oyunu görme, sahayı görme anlamında bir şeyler yapmaya çalıştığınızda. Because if you're able to do this within the exercise, you cannot be sure that you can also do it in the game. So if you do it like that in game, yani it's not bunu clear. oyunda yapar mısınız arkadaşlar? Ben oyunda bu şekilde bir dribbling var mı? Yok. İşte onu diyor yani oyunda olacak şekilde dribbling çalışmaları yapmak gerekiyor. But if you're able to do it within the game against opposition, then you can be sure that you can handle it. Because when you can do it in the game situation, you have a very good chance that you really master the skill. Yani bunu oyun içinde bu şekilde topu rahatlıkla sürebiliyorsanız yani oyunun içinde o zaman bilin ki çok iyi öğrenmişsiniz top sürmeyi. Her şeyi gözlemleyerek top sürebiliyorsunuz. Demek anlamında. A lot of times, our whole approach is something like we need to make players physically fit. Yani çoğunlukla fiziksel olarak What do they have to do? They need to run. Kuvvetli hale getirmeye çalışırız. They need to do push-ups, right? And then the next thing, İkincisi, we come to the technical part. teknik kısma geliyoruz. And once they know the technique, right, we can do the tactic. Right? So technique, and then they are fit enough, and then we do this. And then also the mental component. But a very good thing would be to do everything together. Yani aslında en iyisi bunların hepsini bir arada yapabilmek. Yani sırayla değil de fiziksel olarak güçlendirmek, tekniği öğretmek, takdir öğretmek, mental olarak da teknikleri, psikolojik olarak hazırladık, sonra oyuncu çıkartıp hepsini bir arada yapabileceğimiz bir durum var aslında oyunda.
And the only possibility to do this in a game like handball is to do this in the game. Yani bunu yapabileceğimiz tek oyunda handball'a benzeyen bir oyunu organize etmek. Handball oyunun içinde oynuyor. Not always exactly handball game. Her zaman handball oyunu değil bu. Yani oynanan anlamda handball oyunu değil. But we always need to change it a little bit. Biraz değiştirerek. As my colleague said, 4 against 4, 2 against 2. We see some examples. Arkadaşlarım da dediği gibi 4'e 4, 2'ye 2 şeklinde. Because if you, for example, play like soccer, 11 against 11. Yani futbol gibi oynadığımızda, 11-11 oynadığımızda This is a little bit of a problem because the technique of, for example, passing, if you have 11 players, the amount of passes will be reduced. Evet, yani 11-11 oynadığında pas gelişirken biraz gerileme olabilir orada çünkü çok fazla oynuyor. Doğru pası veremeyebiliriz. But if you play 3 against 3, Ama 3'e 3 there are a lot oynarsanız of passes, right? çok pas yapma şansları olur ve daha hızlı bir ilerleme olur. No, I cannot. So in children's soccer, for example, now they play 3 against 3 and 4 against 4, even during the normal games. Yani normal maçta bile böyle oynatıyorlar futbolda diyor. 3'e 3 4'e 4. Alanı 3. And this can be the same with handball. Handball'da da aynısı olabilir diyor. Yeah. All right. All the games that we play have specific aspects of the game. So one is obviously attacking or offense, and one is defense. Yani her oyunun geliştirilen oyunların hepsinin amacı var. Bir tanesi hücumu, bir tanesi de savunmayı hedefleyebilir. And we should always keep that in mind, so that we need all of these phases. Yani şu aklımızda hep şu olacak. Bu fazlarda yani hücum, savunma gibi fazlarda. So basically there's offense, right? Evet, temel olarak hücumu çalışıyoruz. In offense, we have got the ball. Top var elimizde hücumda. This is with the ball, right? A lot of times we train offense, so everyone has got the ball. Top var elimizde. There's also obviously defense. Burada da savunma var. So we learn defense. Yeah, try to block or Burada whatever. savunma Get away the ball. oynuyoruz. Topu çalma, çıkma. But the important thing is, the game is also transition. Yani bir de geçiş var yani savunmadan hızlı hücuma doğru ya da tersi geçiş. From defense to offense. Savunmadan hücuma. And also transition from offense to defense. Tersi. Hücumdan savunma. Yani çıkış ve geri dönüş. This is very important because the only way to improve all of these Yani bu çok önemli. Bunu geliştirebilmenin tek yolu is playing a game. oyun oynamak. Because exercises, there's no exercise that can improve all 4 phases. Yani hiçbir egzersiz yok. 4 özelliğini de geliştirecek. Oyundan başka hiçbir egzersiz yok. I guess Matthias talked about it. You don't just need to be fast. Sadece Matthias söyledi, sadece hızlı olmaya ihtiyacınız yok. You also need to be, this is motor speed, right? Motor speed. 100 yani. Usain Bolt, 100 meters, Olympia. 100 metre koşmak yani. 100 ya da 100 metre. But in games, Devirli yani. we don't have something like linear speed. It is always like that, right? The players are moving like that. A lot of, Yani handball'da böyle düz bir hız yok. and all the players are doing it. Durmadan değişen karmakarışık bir hız var. So you have to be faster with your legs, Ayaklarında hızlı olman gerekir. but this is hard to improve. But you can be faster with your head, and this can be improved. Bu geliştirilebilir. The mental aspect. Ama kafanın da hızlı düşünmesi gerekir. Bu da geliştirilebilir. Bu daha iyi geliştirilebilir. This is very important, and we can do this with small games. Bunları küçük oyunlarla yapabiliriz. Bu geliştirme. So a lot of times, people think the perfect player knows 1 against 1, passing, dribbling, good athleticism.
and so on. And then we've got the perfect play. But everything has to work together. Şimdi çoğunlukla şöyle düşünürüz. İyi bir oyuncu işte pas yapan, savunma yapan, iyi koşular kaçan vesaire işte çok kuvvetli falan parçaları birleştirirse iyi bir oyuncu olur. Ama aslında bunların hepsinin birden çalışması gerekiyor. So the athletic should be taken outside, but it should be trained within the handball context. Evet, yani atletizmi çıkaralım ama handball kapsamında çalışalım. Mesela. So basically, this is the sequence how sporting action runs. Like a lot of times in our training, we start with the action. Action, right? So the action is passing, shooting, catching. We start with that. We start here. Buradan başlıyoruz. Faaliyetlerin sırası demiş, spor faaliyetlerin sırası. Aksiyonla başlıyoruz. Pas, şut gibi aksiyonlarla başlıyoruz. But theoretically, there's always perception in the beginning. Her zaman bir bakış var, perception. Önce something like processing. Oh, what should I do? Pass, izlediğini ve onun bir değerlendirme var. İşliyor yani. Ne yapıyor? Gördüm, pas veriyor, şut atıyor. And then decision making. Sonra da görüyor, işliyor bilgiyi ve karar veriyor. A lot of players don't fail because they don't know how to pass. They don't fail, fail. They don't fail because they don't know how to pass. They know how to pass. Ya birçok oyuncu pas vermeyi bilmediği için hata yapmıyor. Pas vermeyi biliyor teknik olarak. Or how to shoot, or how to throw. Veya sıçrayarak, pas, şut. They can do it. Onları yapabiliyorlar zaten birçok oyuncu. But the decision making or the perception of the action. Yani olayı anlama, izleme, işleme ve karar vermede hata yapıyor. Also in professional sport, it would be good. In professional sport, it would be good when you perceive the action. A lot of times the players get the ball. Özellikle profesyonel düzeyde birçok profesyonel oyuncu ön topu alır. And then they look. Sonra da bakar. But it would be good to get the ball and already know the Ama iyi olan şudur. situation. Alırken aynı zamanda etrafında kontrol et. Because then the decision making will be much easier. Sonra bunu yaparsa, böyle yaparsa karar verme daha kolay olacak. And also the action. Sonra da hareket ona eklenecek. Karar verdikten sonra hareket yapacak. Very important. Anyways, we go on with the circle of the handball life. This is from the European Handball Federation. And probably you have seen it. Bunu Avrupa Hentbol Federasyonu sırasında da görmüş olabilirsiniz. So what we are most concerned about is, mini handball. It is also before mini handball we've got something like kindergarten handball, mini handball, basic handball. Yani burada görüyorsunuz anaokulu handbolu, mini handbol ve temel handbol ilerliyor. And you see that also the European Handball Federation promotes games a lot. So it should start with fun, skills, challenge games. It's always kind of games. Yani görüyorsunuz EF'de hep oyunlarla başlıyor. Temel beceriler ve eğlenceli oyunlarla. Even with the absolutely small ones. So they are 3 years to 5 years. 3-5 yaşındakilerden bahsediyoruz arkadaşlar burada. 3-5 yaşındakilerden bahsediyoruz. Because every child can play. That's natural. Ya bu doğaldır zaten. Her çocuk oynar yani. Oynayabilir. And then also at the next stage that we are concerned about with mini handball, fun focus games. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Mini handball burada başlıyor. 6-9 yaş arası. So the game should always be the focus of our training sessions. You cannot make too many mistakes when you do a lot of games. Yani çok oyun oynarken çok hata yapmamalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. And after that, they promote skill focus, skill acquisition. Daha sonra da temel handball yani beceri odaklı oyunlar oynanıyor. Oyunu öğrendiğimiz bir aşama. Because basically there are two schools of thinking. You know, schools of thinking. Yani iki yolda, temel olarak iki okul var, o düşünme şekli var diyelim.
dünyada. Something you have to learn technique first. This is something like the technique first approach. Technique needs to be the start. Bir okul şöyle düşünüyor, teknik önemlidir, teknikle başlamak gerekir öğrenmeye diye düşünüyor. And the others say that playing abilities, games, tactics should be the start. Diğer bir düşünce tarzı da oynama becerileri, taktikler, oyun önemlidir diyor. So who of you thinks that technique should be the beginning? So passing, shooting, doing that, is that the beginning? Who of you is thinking that the technique should be the start? Yani böyle düşünenler bu okula katılıyorlar. Yani teknikle başlamak gerektiğini düşünenler, teknikle başlamak gerektiğini düşünenlerin arasına katılıyorlar. So the others, they all think that games and tactics should be the start. Because that, Diğerleri de hala işte oyunlar ve taktik öğrenme önce olmalıdır tarafında duruyorlar. because this would be good, because it resembles the theoretical foundation as the, you know, probably the new term, long-term athlete development. Long-term athlete, it was developed in Canada. So we have young children in need to play, and most of the time, handball ends with 35, 40 years of age, right? Yani uzun dönemli gelişme, Kanada'da böyle bir çalışma varmış. Uzun dönemli öğretim anlamında bir şey kullandı. Yani başlıyorsunuz küçük yaşlarda, 40 yaşına kadar falan oynanıyor, bitiyor o yaşta. That is a problem that we have with all the games. Basketball, volleyball, handball, soccer. You start it as a child, and then you play it until you're 30 or 40 or something like that, but then you finish, because it's very hard. Yani şöyle bir problemimiz var bu alan oyunlarını oynarken işte futbol, basketbol, handball gibi. Başlıyoruz çocukken. Neyse işte hangi yaşsa 35, 38 ve 38'de bıraktığını düşünelim. 40 oralarda bitiyor. Because when you play, who is playing, for example, tennis? Tennis, you know the game tennis. Tenis oynayan var mı? You can play it your whole life, right? You can play it until you're 17 years old. Yani bunu bütün ömrünüz boyunca oynayabilirsiniz değil mi? But can you play handball until you're 17 years old? Yeah, sometimes I saw someone who is 80. There's one woman in Germany. She's 80 years old and she's playing, but the sport is very physical. And with 80 years or 70, even with 50 or 60 years, it's very hard. Yani çok zor oynamak yani handbolu ileri yaşlarda handbol gibi oynamak zaten. By the way, who of you is still playing handball? Who is still active in handball? Who is an active handball player? 1, 2, 3, 4, 5. All right, roughly. They're over 40. This is senior handball. Senior handball. Be exceptional. They are master. No, 45. Yeah, master handball. Even better. So we all hope that you continue until your recreational handball. But the thing is, handball, that's the most important thing that I want to stress is it should always be trained in games, right, in the beginning. Yani başlangıçta hep oyunlarla öğreniyoruz. Onun üzerinde durmak. As I said before, the most important aspect and performance aspect in handball is playing performance. So the performance during the game. En önemli performans handboldaki oyun performansı. En üstte zaten. Tactic, condition, that is condition, exactly, or whatever, and technique, they only help us. Bunlar bize yardım ediyorlar sadece. But we will never get points because of that. There are some players Ama biz bunları yaparak puan alıp sayı alamıyoruz. who are not very good in technique or condition or tactic, but still they're good players in the game. Yani taktik açıdan, kondisyon açıdan veya teknik açıdan çok iyi olmayan oyuncular çok üst düzeyde olursa performansı ortaya koyabiliyorlar. And we have to prepare the players for the game. Biz oyuncuları oyuna hazırlamak gerekiyor. This is important. Always keep
den Mann. Çok önemli atletizm. Oyunu atlamak zorundayız. There are also some other factors. Başka faktörler de var. Dışsal faktörler de var. For example, also the habit of the players or the family education. Ya ailede eğitim veya davranış eğitimi. Ondan bahsediyorum. Oyuncuların bu tip faktörlerden de etkilendiğini olduğunu söylüyor. For example, if you tell a player, you're a very good player, and you come to train every day. Yani derseniz ki sen çok iyi bir oyuncusun ve her gün antrenmana gelmelisin. As a child, you need to have parents to support that. Yani eğer çocuksa bunun ailenin desteklemesi gerekir. This is important. Bu çok önemli. Because else we cannot work on these factors. Yoksa bunları çalışamayız. Or if the parents tell the players, oh no, sport is not that important, just do your school and homework. Yani aile derse ki çok önemli bir spor ya, işte okulda yapıyor, işte fazla da It happens, right? Yapabilir miyiz? They will never get professional players. It's impossible. Yani profesyonel sporcular çıkartamayız buradan. Mümkün değil. And sometimes, also with small children, you can ask the children, Bazen küçük çocuklara şunu sorabilirsiniz. why do you play handball? What do you want to achieve? Niye handball oynuyorsun? Amacın ne? And if they tell you, I want to become a professional, or I want to train as much as possible, Yani eğer profesyonel olmak istiyorum, gelişebileceğim kadar gelişmek istiyorum burada. this is good for us because we can improve all the other aspects. Yani o zaman diğer alanlara geçebiliriz böyle düşünen bir oyuncular. But even if a young child tells you, okay, 1 or 2 times a week is sufficient, I don't want to train more, I don't want to Ben train, iki antrenman yapmak istiyorum hatta, daha fazla yapmak istemiyorum. we don't have a chance. Hiçbir şansımız yok. Very important. Yani bunları geliştirme anlamında. Let's come to the two approaches that we basically have to teach a team sport. Takım sporunu öğretmede temel iki yaklaşıma bakacağız. The first one, and the traditional approach, is you learn a skill. Geleneksel yaklaşımda önce beceriyi öğreniyorsunuz, tekniği öğreniyorsunuz. For example, shooting. It's like that. Örneğin. Half an hour we try to improve shooting and we Yarım improve. saat bunu çalıştık, şut atmaya çalıştık, hedefi vurmaya çalışıyoruz, devirmeye çalışıyoruz. A lot of coaches tell you you have to repeat it and repeat it and repeat it. Birçok antrenör bunu söylüyor, tekrarlamak zorundasın. Exactly. This is something like a key. Bu sanki bir anahtar gibi. You have to learn it at the beginning, and then when you're good enough, you learn the tactics. Yani yeterince öğrendiğinde bu teknikleri artık taktik öğrenmeye geçebiliriz. What do I have to do? When do I have to shoot and so on? This is something like the lock. And then you play the game. So with the key you unlock the whole game. This is the Bunları idea. öğrendiğinde, anahtar ve kilidi aldığında artık açıp oyunu oynayabilir hale geliyorsun. Geleneksel yaklaşımda arkadaşlar. But there's also a new idea. That you don't start like that. You start by playing the game. For example, teaching games for understanding. It's quite an innovative and new approach now. Şimdi bu da oyun yaklaşımı, oyun öğretim yaklaşımı. You start with the game. So they don't know about handball. Handball'la ilgili bir şey öğrenmiyorlar, bilmiyorlar. And you just give them a handball and say, okay, this is the goal, this is the goal. You have to shoot like that and then nothing else. Yani hiçbir şey demiyoruz. Burası kale, burası da kale. At içine kazanırsınız. Başka hiçbir Just şey let yok. them play. Because you know the saying that, for example, in South America, Güney Amerika'da bir örnek vereyim. no one tells the children how to play soccer. They don't have a coach. Ya çocukların sokakta oynarken antrenörleri de yok. Nasıl oynayacaklarını söylemiyorlar. Oynuyorlar. They just go on the street and somehow they play. Yani nasıl oynuyorlarsa oynuyorlar. And then they learn, okay, this is a good move and this is not such a good move. Yani sonra hangisi iyi bir hareket, hangisi daha az iyi bir hareket,
Onu öğrenmeye başlıyor, fark etmeye başlıyor. No one tells them the technique. So no one tells them, okay, you have to shoot like that. Yani kimse öğretmiyor. İşte No one şöyle tells them. olmalısın, böyle olmalısın diyorlar. They just do it. Sadece yapıyorlar, oynuyorlar. I believe you can also do it in handball. Bunu handbolda da yapılabileceğine inanıyorum. Because everyone somehow knows how to shoot, right? Herkes atabilir topu. Herkes şu şekilde, bu şekilde fırlatabilir. And then they play the game. Sonra oyunu oynayabilir. What can happen? Some of the players shoot like that, they shoot like that. Yani değişik şekillerde atacaklardır topu. Yukarıdan aşağıdan. But then we come to the point what Ina talked about. We can speak with the players. Yani şimdi inanın sabah anlattığım duruma giriyoruz. Oyuncularla konuşarak, sorular sorarak. Yes. What can we improve? What can we do better? Yani neyi geliştirebiliriz, neyi daha iyi yapabiliriz sorularını sorarak. Because they don't need to play without a coach all their life. Even the players from South America, at some point they get a coach. Yani Güney Amerika'da bir noktada antrenörle buluşuyorlar ama oraya kadar antrenör olmaya başladılar. Dünyanın hiçbirisi böyle bir bölge. But they already have certain skills because they played the game a lot and then they improve the skills. But by playing, all the time playing. Yani oyunu oynayarak bu temel becerileri yavaş yavaş kazanıyorlar aslında. So a little experiment, a question for you. Şimdi bir deney yapacağım, bir soru soracağım. For handball. Handball için. One team is only doing technical exercises. That is shooting, passing, whatever, dribbling obviously. And one team in handball only play 1 year. They do it 1 year. Only technique, only play. Bir yıl bir takım sadece teknik çalışma yapacak, bir yıl. Which Bir team? yıl sadece oyun oynayacak. Teknik öğrenmeyecek. Which team will win? Hangi takım kazanacak? Oynayan takım. Bu plays the game. Yes. Yes. By a small mark? No. Yani yakın mı olur? Yakın Like that mı olur? or big difference? Çok büyük farklar kazanırlar. Bana With göre big difference. çok büyük farklar kazanırlar. We all know it, right? So we should always keep that in mind. Just let them play. Because Yani bunu aklınızda tutun. sometimes I hear stories about, for example, a teacher. Bir hikayede anlatayım, bir örnek daha vereyim. Bir öğretmen, He always lets the children play handball, soccer, whatever. yani oynatıyor, işte handball oynatıyor, futbol oynatıyor, basketbol oynatıyor. And I said, oh, very good teacher. Çok iyi öğretmen diyorum ben. Because it's better than just doing exercises like that. And a teacher, let me check. It's okay, right? The teacher does do it children like that for half an hour. Yani bu benim için iyi bir öğretmen değil. Sadece bunu Yani yapmıyorsun. işte şey, yani Öbürü ya, daha iyi, ya, çocuklara oyun ya, oynatıyor diyorsun. Bu Okay. benim için daha iyi bir öğretmen. I'm not saying that we're not doing exercises at all. Ben alıştırma yapılmasın demiyorum, yanlış anlamayın. But exercises and technique is to help us improve the game. Egzersizde kazanılan teknikler oyunu geliştirmekte kullanılan araçlar. So from tomorrow onwards and the next 3 days, we will try to do a lot of game situations, improve these. Yarın ve sonraki günlerde burası bitene kadar çok çeşitli oyunlar oynayacağız, çok çeşitli oyunlar göstermeye çalışacağız. And it would be good if you also think about the games and how to develop them, how to change them. Yani sizin açınızdan bu oyunları izlerken şeyi düşünmenizi istiyor, yani nasıl değiştiririz, nasıl eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz amaçlarımızla ilgili. Because some games might be very good for children here in Ankara because they probably are better than others. We don't know. Yani belki bazı oyunlar Ankara'daki çocuklar için belki buradakiler daha iyi. But you have to change them for the children in Bodrum, for example. İyi gelebilir ama Bodrum'dakiler onu yapamayabilir. Onun için biraz değiştirmek This is gerekiyor. important. You always have to adapt. Sometimes it works well, sometimes it doesn't work. Yani bazen iyi çalışır, bazen iyi çalışmaz. Ona göre değişiklikler yapmanız gerekiyor. Duruma, oyuncunun kapasitesine göre. Okay. So there's kind of a new approach to constraints that approach. Let me start like that. How should I pass? Something like that. The left foot is in front, right? The elbow like that. Nasıl atarım? İşte şu şekilde gösteriyorum. Right? Hastasınız. The idea with this kind of approach is you always have to change it a little bit.
because this would be perfect, okay, right? Yani bu gösterge çok güzel, mükemmel değil mi? But for example, if he does it and one defender, yes, like that, I cannot do it. I have to do it a little bit, I have to Bunu bu adapt. şekilde düz yapamam. Bir karşıma savunma olursa. Değiştirmem gerekiyor. Theoretically, in a game, you always have to adapt. Her zaman bir oyun adapte edebilirsiniz bu tip durumlara. Bu tip durumları her zaman tutabilirsiniz. Because the situations in the game are always different. They are never the same. Yani oyundaki durumlar hep değişik. Hiçbir zaman da birbirine ait oyunlar olmayacak. Çünkü değişik hareketler ortaya çıkıyor. This is very important, so that the training of these shots has to be variable. Yani şut antrenmanı varyasyonlarıyla çalışmalı. Her duruma göre çalışmalı. Tahmin edilen durumlar. For example, with the passing and shooting, Pas ve şutla ilgili. you can tell the players always lurking. Was it okay? Yani bu iyi miydi sizce? Nasıl? Evet. Diyor. Tebrikler veriyor. Can you stand up for a second? Şuraya savunmaya geç. So if there's a defender, I cannot just do it like that. I have to do it like that, right? Yani Is it savunma different like varsa that? işte bu şekilde değişiklikler yapmak zorundayım hareketli atışı yaparken. Veya gitmek zorundayım boşluğa. This is what I have to learn. So there's never one perfect shot or one perfect pass. It's always dependent on the situation. Yani bir tane sadece iyi şut veya pas yok. Duruma göre değişen şekilleri var. Yeah? This is very important Bu çok önemli. because can you put the arms like that or like that? Okay, I can do like that, and I have to do it here. I have to do it here exactly. I have to adapt on his behavior. Yani durumuna adapte olmam gerekir. Adapte olabilir halde atışı yapmam And the gerekir. children in Hentbol also have to adapt. Can you Oraya can doğru gider misin? For example, if I want to, I have to see how he moves. Yani topu sürerken de nasıl hareket ettiğini görmem gerekir. If I just do something like that, I Böyle will bir şey yaparsa gider çarpışır adamla. right? I will lose the İzlemem ball. gerekir. Offensively. So this is very important, always seeing the player and train in variable situation. Yani her zaman oyuncuyu görmek, savunmayı görmek ve varyasyonlarıyla çalışmak gerekir. So the environment is always very important Çevre her zaman çok önemli. Oluşturulan çevre. because it always changes. Her zaman değişiyor. Yani oyun oynarken de değişiyor. For example, if 5 against 5 is too hard for the players, Eğer 5'e 5 çok fazla zor geliyorsa oyunculara, play 5 against 3. 5'e 3 örneğin. Why not? There are still plays that I have to perceive, Hala hücum edenlerin 5 kişinin izlemesi ve ona göre hareket etmesi. but I will manage. Yani yapabiliriz bunu. And if I still don't manage, probably 5 against 2 or 3 Yani against hala 2. bir hücum açısından çözüme kavuşturamıyorsak, yani geçemiyorsak, başaramıyorsak 5'e 2 oynarız. Olabilir yani. So, improving a certain skill, like shooting, is always dependent on the situation. Yani örneğin şut atmak gibi bir beceriyi geliştirmek her zaman duruma bağlı. Yani o anki duruma göre geliştirilir. You can see this by riding a bicycle. Every one of you can ride a bicycle, right? Yani bunu bisiklete binerken, sürerken görebilirsiniz. Herkes bisiklete gösterdiği şekilde biner. And you learn it when you were something like that, right? Küçükken de öğrenirsiniz bisiklete binmeyi. But now you're bigger and you're still able to ride the bicycle because you adapt on the new situation. Yani büyüdüğünüzde de hala bisiklet kullanmaya devam edersiniz. Çünkü artık ona adapte olmuşsunuz. Onu öğrenmişsiniz. You even have a new bike, you're bigger, you're stronger, you're older, whatever, but you can still do it. Yani durumunuz ne olursa olsun, yaşlı, genç, büyük bisiklet, küçük bisiklet, hala bisiklet sürmeye devam edebilirsiniz. You can still do it when you drink a little bit of alcohol, right? Yani belki biraz alkol alırken bile sürebilirsiniz bisiklet. But you can still do it, Yani sürebilirsiniz yani. right? You can do it. You can do it. Yes, you can do it. But that's the same in the game. You don't drink alcohol, but you always have to adapt. You get stronger. The players that you play against are a little bit different. So there's not one perfect technique. There's always the perfect solution
Yani aslında bir tek şut atma tekniği yok. Mükemmel şut atma tekniği yok. Mükemmel çözümler var aslında. Yani bir tek şut atma tekniği yok. So the execution during a game is always dependent on your abilities, on the physical and all these abilities, on what happens. Yani ne olduğuna bakıyoruz, fiziksel yeteneklerimiz var. And then the perception and decision making. Sonra bakıyoruz, öncelliyoruz ne olacağını, sonra da karar veriyoruz. That's what the children, but also a professional player has to learn. Yani bunu çocukların, aynı zamanda profesyonel oyuncuların da öğrenmesi gereken bir şey. I saw in October there's the game Germany against Turkey, the senior game, right? Here in Ankara, I guess. Evet, ya Oktober Ekim'de Almanya-Türkiye karşılaşmasını anlatıyor, izlediğim. They all know how to shoot. They all know how to throw. They all know how to throw. They all know it. Nasıl atacaklarını biliyor. Every player. Herkes biliyor yani. But they have to adapt on good defenders, on tall defenders, small defenders, defenders like that. They always have to adapt. Yani her tür savunma yapan oyuncuya adapte olmaları, öğrenmeleri gerekiyor. Uzun boylu, kısa boylu, hızlı. And they will not lose or win anything because they don't know how to throw a pass. Pası atmayı bilmeyen takım her takıma karşı kaybedebilir. But because of perception and decision making. Making the right decision. Doğru kararı vermeyen takım herkese indirebilir. Alright. This is a theoretical model. I don't want to get too much in detail. It's better to see it like that. Çok detay var dedi, atladı orayı. A lot of times, I also did it last time here, we train like that, right? So there's the goal, probably a portable goal. This is in Germany. We train with the children something like that. No goalkeeper. There's no goalkeeper and they have to throw on the goal. Burada kaleci görüyor musunuz arkadaşlar? Yok. Yok. Geçen sene de yaptık bu egzersizler. To be honest, I would never opt to do this. No goalkeeper. There are coaches train with no goalkeeper, but Ben böyle antrenörler var ama ben yaptırmıyorum. Kaleci olmalı. because during the game situation, you have to perceive the goalkeeper. Yani Because if I shoot like that, he will just hold it. oyun esnasında oyuncuyu da görüp ona göre hareket etmesi gerekir. Onun için ben yaptırmıyorum. Where's the problem of putting a goalkeeper into the goal? Wait, is there no goalkeeper? Problem nedir? Neden kaleci yok diyor burada? Niye koymuyor? Sorry, can you translate it? Efendim? Karar verme boşlukları görmek için değil mi? She said seeing the spaces in the wall, but everywhere is space. Yes, exactly. You're right, but the own goal is space. Yani aslında o da diyor ki her yer boşluk. Kaleci yok. Bence ondan dolayı belki Niye kaleci koymuyor? karar vermek için Neyin kararını? You like it or you don't like it like that? Bunu sevdiniz mi sevmediniz mi bu egzersizleri? olacak I also don't like it. I don't like. Somebody she said, I make some kind of exercises. She said. Yes, but why? Can you Neden? ask me Neden why? yapıyorsunuz? boşlukları çocuklar görsün diyor hocam. Yani mesela kaleci burada. Var If there is a goal, Sorry, ladies and gentlemen. she said, if there is a goal, Yeah. they try to hit the goal. Okay. So I. That's what Matthias said. Yeah. And what is your opinion? No, it's not good because you have to learn to score against the goalkeeper. Also, Düşünce ben kalecisiz yapmıyorum zaten. also putting just a cone into the goal is also not the same because it doesn't change. Yani bir şey de koysanız oraya engel de kaleci yönünü görmeyecek. Şuna gerekmez. The same is with you know the air bodies as defenders, right? Air bodies. Şeyler var ya,
şişirilen So you go one against the airport, right? yani Kuklu'ya karşı yaptığınız Sahte oyuncular, fake players. Kuklu oyuncuya karşı yaptığınız aldatma. Ceza transferi. But it would be much better if I have to perceive something. Can you stand up for a second? Can you come for Kalkar mısın? Ama bir insana karşı yapmak çok daha iyi. Just slightly move like that. Sadece böyle hareket ediyor. And now, Yap. Devam et. like that. Okay, like that. And now I have to perceive. Okay, now there's the gap, right? Şimdi bir izleyip karar verme anı yarattı. Also for a fake. Okay, fake here. Oh, no, not a good decision. I have to go here. If he moves, right? Sorry, can you come here? What is the name? Yani Place the ball. Place the ball. ben bu oyunu sürekli geç oldu. And you bounce, okay? Güneş geliyor. Exactly. All right. And now again, now a little. Okay, it's too easy for her. Evet. Bu çok kolay oldu diyor. A little bit faster, okay? Biraz daha hızlı hareket ediyor. Hadi geç. Evet. Exactly. Şimdi yön değiştiriyor. Julian, all is present. Of course. Sorry. So the important thing is, just having someone standing like that, or having no goalkeeper, no perception. Yani duran gerisini geçmek veya kaleci olmadan kaleye yapmak bir şey yetenek gerektirir. Yani gördüğünüz bir şey yok. Ona göre hareketiniz değiştirir. A defender with 50% movement, 50% movement. Yani %50 ile hareket etse diyor savunma. It's better. Daha iyi. %50 ile hareket etse daha iyi. Also, you can also tell your goalkeeper, the goalkeeper, 50%. Just do like that, goalkeeper. Yani kaleciye de böyle diyebilirsiniz. Yani tam savunma yapmadan %50 ile yap savunma. Hiç yaparken. Because if you score here, the enjoyment like that is not that big, right? Because there's no goalkeeper. Yani bir de bu kaleyi boş kaleye attığınızda fazla zevk almaz o. Şu kaleci yok ki diyor. Yani Exactly. But if there's a goalkeeper, everyone will do yes, go. o zaman çok seviyor. Zevk. And then we've got the next step, the exercise with an opponent. That's what we did, 2 against 1, for example. Yani rakibe karşı oynama adımına geçiyoruz. Rakibe karşı oynama. 2'ye 1 örneğin. So if they want to pass, player A has to perceive player 2, but also the defender. They have to watch and they have to move a little bit according to the Demin defender. yaptığınız gibi bu oyuncu pas atarken savunma yapıyor, kesmeye çalışıyor. Bir hareket var. Because she also did it. She waited and then she was going like that, right? Demin yaptığı herif, yani o tarafa gelse bir yön değiştirir. İşte o gibi. Very important. Çok önemli. So this is something like a closed exercise. The defender is an air body, Kapalı bir egzersiz bu. but no really decision making. You just do the fake movement, whatever, and then Burada aldatmalar falan var ama bu hareketsiz bir şey. Yani. here it gets more complicated because you have to watch this player, and this player. Bu çok daha komplike. Burada bir oyuncu var, burada bir oyuncu var, burada bir tane oyuncu var. Çok daha karmaşık bir yer. And during the game, you have to watch everyone. Ya oyun sırasında da herkesi görmek zorundasınız, herkesi izlemek zorundasınız. So this doesn't prepare you well for that. It's not a good preparation. Bu sizi buraya, bu egzersize hazırlamaz arkadaşlar. Bu, Sorry, yes. bu, It's not a good preparation. ya, buraya hazırlamaz. Because the game is a very complicated thing. You always have players with different abilities. Yani oyun çok karmaşık bir şey. Çok değişik yeteneklerde oyuncularımız var.
you have to have specific objects. Yani In handball, we have the ball. Yani değişik nesnelerimiz var. Handbolda topumuz var. In football, you know this football, you have a football. This is the object. Yani Football. Like Tom Brady, positioning. Or, and both aspects together, players and objects, have to be coordinated. Yani burada nesneler ve oyuncular koordine olmalı. So to be successful, Başarılı olabilmek için the objects have to get near the goal. Skor üretmekse amaç. And also the players have to coordinate themselves when they move. Hareket içinde oyuncuların da koordine olması gerekir. For example, in handball, we've got 14 players. Theoretically, 6 players against 6 players, right? Teorik olarak 6'ya 6 ama 14 oyuncu var bizlerle beraber handbolda. In soccer, we have 22 players. Futbolda 22 oyuncu var. But always only one ball. Her zaman da tek bol var. So what do the other 21 players have to do in soccer, for example? Bir oyuncu top oynarken geri kalan 21 tanesi ne yapacak? What do they have to do? You tell me. Söyleyin diyor. Just run around, what do they have to do? Yani etrafta koşturmalar mı? Ne yapmalılar? Ne yapmalılar? Polisler. Yes, positioning. Someone said positioning. Pozisyonlik mi dedi? They have to, sorry, they have to position themselves according to the ball. Where the ball is, if the ball is here, Kendilerini sağda konumlandırmalılar. right? If I throw the ball here, everyone will go there. This is tactical. Topu da fırlattılar. Herkes gittiği yöne doğru hareket eder. Yani konum alır. And we have to learn it as soon as possible. In the best way, already in mini handball. Bunu en kısa sürede öğrenmeliyiz. Bunun da en iyi öğrenme yolu mini handball. So not everyone should be assembling in one group. Herkes bir grup içinde birleşmemeli. Because the game will be very hard because there's not too much space for the players. Oyun oynamak için çok geniş bir alan yok. Oyun zor bir oyun. Because sometimes, when a lot of players are here, it might be good to pass there because there's more space. Yani birçok oyuncu buradayken topu az oyuncunun olduğu yere atmak çok alan olduğu için orada avantajdır. And we have to tell the players, or what Ina just said, is we have to ask the players. I call this freezing. So you stop the game and you freeze the game. Stop, everyone stands where you're standing. Ben buna donma diyorum. Yani o durumu gördüğümde donduruyorum. İnan gibi soru da deriz. Durduruyoruz o pozisyonu. Okay, stop. Where can you pass now? You could tell me, this is a good option. This is not a good option because there's a defender. Bu durumda nereye pas atmalısın? O bana diyebilir ki oraya pas atmalıyım çünkü şöyle, buraya pas atmalıyım çünkü şöyle. And I would İyi bir say, seçenek falan diyebilir. could you also pass here? Probably, yeah. So you ask the players and they have to perceive the game. I call this freezing. So you stop the game, everyone is standing on one position, and you say, okay, is this a good option, is this good? No, this is not a good option, and so on. Yani oyunu durdurup belki onların dediği dışında bir seçeneğini de ekleyebilirsiniz. Buraya da pas atabilirsiniz, o da iyi bir seçenek olur. O şeklinde. Alright. So this is what I wanted to tell you about the interactions. Hentbol is quite complicated. I don't want to get into detail, but it shows you that there are so many players interacting together at the same time. Yani çok hareketli olduğunu göstermek için çizilmiş bir şablon. Let's make this more like. So here we've got something like. Here's also a player, but let's stick with 4 against 4. Buna 4'e 4 diyelim. Oynanan şurada birileri var ama burayı görüyoruz. 4'e 4 adam olarak. What do the players have to watch out for? For example, the ball could be here. What do we have to look out for? Top burada. Ne yapılmalı? We have to watch, for example, if, so I'm the red one here. I'm the red one here. Ben buradaki kırmızıyım diyor. I have to watch if this one
is moving. Bunun hareket etmediğini izlemeliyim. Right? Sol tarafında. I have to watch my own play. Kendi savunmamı da izlemeliyim. Bu savunmayı da izlemeliyim. I have to watch this play. Bu savunmayı da izlemeliyim. Or these two plays, and also these two plays. Sonra da buraya da izlemeliyim. And probably also this play. A lot of yeah. Ya, her yeri izlemeliyim. Ne yapayım? Ya, buraya da bakmalıyım. Buraya da bakmalıyım. A lot of times, the players just look at one play. Çoğunlukla oyuncular bir tek But they have to watch also the other direction. aslında her yere bakmalılar, her yere izlemeliler. So you have to ask players to also shake their head. Yani kafanızı sallayın ve uyarın yani, bakın sağa. Because sometimes they tell you, oh, someone was coming. Birisi geliyor diye uyarın, bakın ona birisi geliyor. But if you always shift your hand and try to perceive as much as possible, this is very important. Good players do that. Yani iyi oyuncular bunu yaparlar, fark edersiniz. Devamlı etraflarını gözlerler. Because I'm a player, watching the whole court is quite a hard task, also for a Yani professional player. tüm sahayı izlemek ya, profesyonel oyuncular için de çok zor. Çok zor bir oyun. So we could do it. Sometimes with showing something like that, or someone should run into open space. İşaretle veya bazı oyuncuları boş alana koşturarak dikkatlerini çekmesini sağlayabiliriz. What could you do if you want to make it less complex? Less complex, not 4 against 4, not watching everything, less complex. What can you do? Yani daha az karmaşık bir izleme için ne yapabiliriz? Yani her izleme şeyi daha az karmaşık. Ne yapabiliriz? You could play 2 against 2, right? 2-2 oynatabilirsiniz. Because 2 against 2, you only have your direct opposition and 2 other players. It's easier. Yani çok daha kolay 2-2. Because 6 against 6 or 11 against 11 in soccer is very hard. Yani 6'ya 6 veya 11 olunca çok zor. Yani herkes birden gözüküyor çok zor. So that's why we start 4 plus 1 or 2 times 3 against 3. Yani 2 çarpı 3'e 3 veya 4'e 1 onun için oynatıyoruz. Yani daha dar alanlarda, daha, geniş alanda daha doğrusu öğrenenler için bu şekilde Almanya'da oynatıyoruz. It's easier to perceive. So here's the next example. For example, this player here is just watching the ball. He should be defending against this white player, right? Yani bu beyaz oyuncuyu savunması gerekirken sola bakıyor. But this is how it looks like in children's hand. Yani bu çocukların oyunda görülen bir şey. These are only pictures, but normally the children are running around like that, right? Everyone is running around like that. Bunlar fotoğraf sadece, aslında hepsi bir yerlere koşturuyor. And you still have to perceive where the ball is going or where the other player is going. Bakıyoruz top nereye gidiyor, diğer oyuncular ne yapıyor. So what are the main tasks of the defender? Having the goal behind me. Yani birinci görevi ne savunmalı? Kaleyi arkama almak mı? Having the ball, always watching the ball. I have to know where the ball is. Because sometimes children, they just do like that. Her zaman topu izlemek. And they don't see anything. Hepsi güzel. And also, watching the other players. So, if possible, this player, he will get the ball, should know that this player could be a good next position. Yani eğer bu oyuncu topu alabilirse şu pozisyonda, bu oyuncuya verip bomboş bir pozisyon yakalayabilir. And this player here Bu oyuncu, should perceive that there's a danger. yani burada bir tehlike olduğunu anlamalı. So this is how it looks like. For example, when we've got the goalkeeper having the ball, Top kaleci burada bu pozisyonda. everyone has to move, and the goalkeeper also needs to perceive the free space and play. Herkes hareket ediyor. Burada o kaleci doğru adamların eşliğini gözlem yapmak zorunda. Also in mini handball and in youth handball, it is very important that the goalkeeper
has good decision making, knows where to pass. Yani mini handbolda da kalecinin iyi bir karar vermesi, pası ulaştırabilmesi açısından çok önemli. Because a lot of times the people just think the goalkeeper just has to save balls. Herkes şöyle düşünüyor çoğunlukla, kaleci topunu savunmaya çalışır, kurtarmaya çalışır. But this is already the first and very important decision. Yani aslında topu aldığında da bir karar vermesi gerekiyor. Kısa bir sürede. So let's have a look at the next defense. 1-5 defense, we don't play here. We play in 10 to 12 years old in Germany. 12 yaşlarında bu şekilde bir savunma yapıyoruz. 1-5 savunmaya benziyor. Top çizgisine geçiyor. We already have an orientation in the room, which helps us as an orientation. Konumlanmayı fark etmek açısından önemli. But for the offense, the space gets tighter. Ama hücum açısından da fark ediliyor ki artık hareket alanları daha da hücum açısından. But still, a good defender perceives the next position. For example, this defender needs to perceive this position, so the next area needs to be perceived. Yani ama burada hala savunma oyuncuları, iyi bir savunmacı, iyi bir gözlem yapmak durumunda. Hem buraya hem buraya gözlem. So this is how it looks like. And this again should show us the importance of perception, because there's a lot of, look, this player seems to already perceiving that there might be a long pass and he can intercept it. Yani burada oyunu izlemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın pasın atılacağını anlamış oyuncu ve araya doğru hareket ediyor. Buraya doğru gelebileceğini düşünüyor pasın. Onun için hareketine başlamış oluyor. That is something that we always need to train with the players. See where the ball is coming, probably trying to intercept it as a defender. Yani savunma açısından oyunculara devamlı söylememiz gereken bir şeydi. Topu her zaman izleyen, nereden geldiğini bekliyor. Top kesildiğinde açısından çok önemli. And the player with the ball should perceive this player. Yani toplu oyuncu da bu oyuncuyu görmeli ve ona göre pasını vermeli. By the way, did you see, I guess Matthias was speaking about faking, right? Here's absolutely an open gap for this player, right? This player is not facing the goal, he's just looking this direction, but theoretically, there's open space, right? Here. This one could go here. Matthias'ın aldatmalarda da söylediği gibi aslında vurucu da yanlış. Çünkü aslında teorik olarak burada bir boşluk var önünde. The space is open like that. Onu görmüyor. Sadece pas vermek için kaleye de yan dönmüş. But his perception is not good because if he had turned his head, izlemesi iyi değil. Eğer kafasını çevirse görecek. yes. So this is very important that we have to do decision making for offense and defense. Yani hücum ve savunma açısından karar vermek bu anlamda çok önemli. So we've got some exercises that we do. For example, the first thing, the easiest thing, right at the beginning is playing one against one. En kolay yapabileceğimiz egzersizler birebir egzersizler en başlangıçta. So you've got two supporting players. İki tane destek oyuncumuz var burada. They have to touch the line. That's what Matthias showed you. Again, this is of one of Matthias' pictures. Matthias'ın egzersizi gibi bu. Buradan çizgiden geri dönüş yaparken And then you play one against one, and you can play with one of these. savunma çizgiye sokup geri dönecek savunmaya. Geri bir oynayacaklar. Or this one, where you play 2 against 2. 2-2 oynuyoruz. It becomes more complex because you need to perceive the other attacker and both. Biraz daha karmaşık hale geliyor. Hem yanımızdaki arkadaşımızla bir izleme yapmamız gerekiyor. Hem de savunmayı izlememiz gerekiyor. I want to show you one example like that, where the players are moving. So this one is here 4 against 4. It's also from the German Hentbol Federation. Alman Konfederasyonu'nda yapılan çalışmalar, teoride çalışmalarını gösteriyor. So it looks like that. There are 4
yellow players and 4 red players. They Kırmızı oyuncular var. have to touch the sideline. Kenar çizgiye dokunmak zorundalar. And then the coach will give the hand in the ball. Antrenör topu elinde tutuyor. Look at that, they play 4 against 4, right? Bir takıma verdi. Bundan sonra 4'e 4 oynuyorlar. Alright. So, to be honest, I like this exercise more. It seems that the orange team, they know that they are offense, and the red team is defense. I like it more when we do open situation. In the open situation, you're not knowing if you attack or defend. Ya ben bunu şu şekilde daha çok seviyorum. Burada aslında turuncu takım hücum olacağını, diğer takım da savunma olacağını biliyor burada. Topu kimin alacağını. Ben diğerini tercih ediyorum. Bilmiyorlar. Kime verirsem olur. Because then the players have to change their position according if they're attacker or defender. Yani hücum ve savunma olmalarına göre pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. So for example, if someone, okay, orange has got the ball and now they know the offense and defense. It gets much easier. Bu çok daha kolay yani kimin alacağı belli. Okay, good defense, right? The good defense. İyi savunma oldu değil mi? Evet. Because as long as every defender is controlling his direct opponent, Yani iyi savunma adam oynandığında hücum oyuncusu iyi kontrol ettiğinde sorunlar yok. we have a good chance. But I like these kind of exercises. We will do them in the next 3 days. Buna benzer egzersizleri önümüzdeki 3 günde yapacağız. I like them more when, if you win the ball, Ben bunu şu şekilde seviyorum. Eğer topu kazanırsanız you're allowed to attack the other goal. diğer kaleye hücum etme izni istenecek. Because you're not just trying to win the ball, to have the ball, and then it's over. Yani sadece topu kazanmaya çalışmıyorsunuz. Topu kazandınız. You also want to score. Ama sonrasında da gol atmak istiyorsunuz. So for example, in this case, let us look again. When the ball is lost here, Yani bu pozisyonda topu burada aldı. Ve bu sahaya doğru oynadı. Top kaybediliyor burada. I would have loved the red team to go here, doing this Yani This buradan rolling. devam ettiriyorum diyor. Kenar atışıyla kırmızı takım diğer tarafa doğru. and then just trying to score at the other goal. Öbür tarafta gol atmaya çalışıyor. Diğer tarafta. Sometimes you don't have the whole court, right? Yani tam saha çalışmak zorunda değilsiniz. If you still want to play to the other side, what could you do? If you don't have the whole court, you just have one half. Yani bir yarı saha varsa elinizde, tüm saha yoksa ve 2 bölüm çalışmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? So what can you do? You want to, this is 4 against 4, and you have got the ball and you don't have the whole court, you just have one half. What can you do? Yarım sahanız var yani. Ne yaparsınız? Ama çalışmayı karşılıklı yapmak istiyorsunuz. Can you translate it? Duyabilirlerse diğer takım hücuma geçer. Yani kaptırdığı zaman Ben de take the ball, defense, take the ball, again the same place. The other team make defense. So they direct, but they directly can score here. Yeah. Okay, this is one option, a good option. The other one would be you could just put a mat somewhere here, a normal mat, or cones. Bir dikme ya da bir mat koyabilirsiniz. Okay, or we use the portable goals of Turkish Hentbol Federation. Right, exactly. That's what I wanted to do here. Yani veya portatif kare koyabiliriz. Yarı sahada oynayabiliriz. Exactly. Yes. And then we can play and go on and on and on and play. Play and Yani play. bu şekilde oynayabiliriz. Hocam ne dediniz? Yarı saha. Ha, ama burada mı oynayacağız? Bu saha yok hocam. Bu tarafta. Okay.
So, because what I don't like here in this exercise, I show you again one last time, is we play 4 against 4. Defense, okay, we know it by now. Everyone defends against his player. And now the ball is away and it's over, right? It's over. And afterwards the players go back to the middle line and it starts again. This is not how it looks like in the game. In the game you try to get the ball and you want to score to the other side. Yes, exactly. If possible, we should always try to do this in training. Because sometimes we just put in a defense and the players they score or they don't score. And then it's just over. But that's not something that we have during games. Not in soccer, not in handball. It's never over until the final whistle. This is very important because it should be like that also during the exercises that we do in the game. One last thing here. We've also got this with 3 against 3. So the players play like that, and then, okay, this time they score. But for me, there's one important aspect missing in this. Let us have a look again. So you play 3 against 3. They are already 10 or 12 years old, something like that. But normally, there's also cooperation, something like with a pivot, right? So they can play with someone who is standing here, right? But we don't have it. So the next step could be having someone playing here. Okay. So these are all exercises and more specifically game forms that we do during the next 3 days. So a lot of game forms, a lot of perception. Because the good thing is also for the if you have to touch the line. If he is my opponent and I touch the line, for a second I don't see him, right? I don't see him. And then I have to look for him again to defend against him. But once I have to touch something, I don't see him for a second. This is important. You have to be fast, but not fast with your legs only, also fast with your perception. Alright, so I will show you some small games as the end of the presentation. So for example, if you want to make it easier for the offense, this is a bench, right? There are 2 players on the bench, they are something like the goalkeepers. Every sports ball has got a bench normally. A bench, you know, the bench. So they play 4 against 2 and try to score. For example, if they shoot against the wall behind the bench. Bankın arkasındaki duvarı vurabilirlerse bankın arasından geçip oradaki oyuncudan gelirse sayı alacaklar. 4'e 2 oynuyorlar. But once they win the ball, this team here, they attack 4 against 2. So 2 players have to go on the bench here. Top diğer takıma geçti. Bu mavi takımdan ikisi oturuyor. Diğer tarafa da oturuyor. Sağ çizilmiş o videoyu
So at the beginning, this is always a good aspect to have more attackers than defenders because it makes life easier for the attack. Yani başlarda hücum oyuncularının daha fazla olması hücum açısından daha tercih edilir bir şey. But finally, it should always be the same number of players against each other, equal numbers, because in the game we've got equal numbers. Yani ama sonuçta eşit hale getirmeliyiz yani böyle 2-2. Çünkü oyuncular öyle. Also, this one you play 3 against 2, then in limited zones, and only one of the players of the red team is allowed to defend against these 3 attackers. Yani burada da sınırlanmış bir alanda sadece bir oyuncunun çizginin önünde 3'e 1 oynadıkları şekilde bir savunmayla oynanabiliyor. They are only allowed to run up to this line and then they throw and try to hit not the cones but yani bu çizginin gerisine atıp gol atmaya çalışıyor. So this is the goal. Yani şu same thing here. So basically, these are all examples that we will do in the next training sessions. Önümüzdeki antrenmanlarda bunları yapacağız zaten. All right. So the important thing is you don't always need a goal. You don't always need the original goal. Yani önemli şeylerden birisi de illaki orijinal bir kaleye sahip olmanız değil. I mean, we have the luck that we have the portable goals. Yani şansımız var, burada taşınabilir kalelerimiz var. But cones are also okay. Yani konular da, dikmeler de kullanabiliriz kaleyi yapmak için. Especially if you want to have shots that are low. Aşağı doğru atış yaptırmak istiyorsanız özellikle yere doğru bunu kullanabilirsiniz. And then you can use a lot of space with a lot of playing situations. Sonra geniş alanlar, oynama alanları yaratabilirsiniz. Geniş alanlarda oynama şansları. And you can develop the games so that at the end of the game it's like something like 4 against 4, 6 against 6, and then it's nearly handball. Yani oyun böyle geliştirilerek oynanan oyunun sonunda 4'e 4 veya 6'a 6 handball'a çok benzeyen bir hale getirebilir. Okay. So as my final remark, kind of, En son size belirteceğim şey, I know you're very sad that the seminar after 10 hours will stop now, right? çok üzgün olduğunuzu biliyorum 10 saat sonra seminer bitecek diye. But is that in handball it is very important that we have game forms and situations where the players perceive other players and their teammates in complex situations. Yani handball aslında çok kompleks bir durum içerisinde hem kendi takım arkadaşlarının hem karşı takımın rakiplerini aynı anda gözleyebileceği çeşitli durumların oluştuğu bir oyun. Because these are the requirements that we meet during the competition. Bu yarışmalarda bu tip durumların karşılanabileceği şekilde eğitilmiş oyuncular olacağız. And that's what we try to do from tomorrow onwards in practical sessions. Yarından itibaren de bununla ilgili çalışmalar, egzersizler, bunu öğretmeye çalışan egzersizler yapacağız. And also thank you for our translator for He should have gotten the person at the end. Yeah, if you have to translate, you should have gotten it. All right. Then, yeah. Evet, çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Onların da bizim federasyonumuzun küçük birer hediyesi var. Salonda hep bir arada çok fazla olamıyoruz. O yüzden şimdi takdim etmek istiyoruz. Eylül Hocam, inanın. Tamam, hediyelerimizi aldık, artık çıkabiliriz.